Değerli izleyicilerimiz, Ateş Hattı'ndan herkese merhabalar. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Özel bir yerdeyiz, Kapıkule'deyiz. İşte bu noktayı ben hasretin bittiği nokta olarak görüyorum. Almanya, Fransa, İsveç, İsviçre, Norveç ve daha pek çok Avrupa ülkesinden buraya akın akın vatandaşlarımız geliyor. Hasretin bittiği nokta. İşte bulunduğumuz bu nokta Türkiye'ye giriş noktası. Bu noktada değerli izleyicilerimiz, vatandaşlarımızın ayrı bir sevinci var. Evet, hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi değerli izleyicilerimiz, çok sevinç var. Çocukları da görüyorsunuz. Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Yaklaşık 1,5-2 günlük bir yolculuktan sonra. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nereden geliyorsunuz? Bekleyin. Almanya'dan. Almanya'nın neresi? Bochum şehri. Bochum'dan geliyorsunuz. Nasıl geçti yolculuğunuz? Çok meşakkatli. Sırbistan'ın Bulgar'a girişte 5 saat bekledik orada. Çok sıkıntılıydı süreç. Anladım. Abla konuşamıyor herhalde. Yok. Abla nasıl geçti? Elhamdülillah. Ben vardım diye mutluyum. Eşim sırada beklediği için biraz yorulduğu için gergin o. Nerede daha çok sıkıntı oldu hanımefendi? Sırbistan'da. Ne yaptılar Sırbistan'da? Hiçbir şey, sadece yoğunluktan dolayı Çok kornaya basıyorlar ya. 5 saat bekledik. 5 saat. Çocuklarla biraz zor oldu mu? Yani. Merhaba, adın ne? Muhammed Mustafa. Efendim? Muhammed Mustafa. Muhammed. Çok güzel bir ismin var maşallah. Adınla yaşa. Muhammed, Türkiye'ye geliyor musun her yıl? Geliyorum her yıl. Peki Türk bayrağını görünce ne hissettin buraya girdiğimizde? Yabancılık hissetmedim. Nasıl? Güzel bir duygu değil mi? Evet. Peki hanımefendi, siz Türkiye'ye girdiğinizde ne hissediyorsunuz? Elim ayağım ter içinde. Yani. Bir de sizi görünce. İstanbul'dan Edirne'den nereye gideceksiniz? İstanbul'a. Ha, yakınsınız. Evet. Direkt Büyükçekmece'ye giriş yapacağız. Büyükçekmece. Aynen. Hadi bakalım, komşuyuz. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Geçmiş olsun. Allah'a Sağ olun, emanet iyi olun. Hadi çalışmalar. hoşçakalın çocuklar. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi güzel bir nokta. Burası vatandaşlarımızın mutlu olduğu bir nokta. Binlerce kilometre öteden buraya gelen vatandaşlarımızın Türkiye'ye ayak bastıkları nokta olduğu için burada da tabii ki güzel bir mutluluk var. İnsanlar yorgunluklarını unutuyorlar. Saygıdeğer izleyicilerimiz, şöyle genel itibariyle baktığımızda Türkiye tarafında, gümrük tarafında işlemler çok hızlı bir şekilde yapılıyor. Vatandaşlarımızın çok beklemeden bu tarafa geçtiğini görüyoruz. Ancak Bulgaristan tarafında ve özellikle de Sırbistan tarafında vatandaşlarımızın çok ciddi anlamda vakit kaybettiğini, keyfi olarak bekletildiğini, tabii bunun yanı sıra dünyanın, Avrupa'nın dört bir yanından vatandaşlarımız akın akın Sırbistan, Bulgaristan üzerinden ana vatanımıza doğru geliyorlar. Bunun da unutulmaması gerekiyor. Şöyle bir baktığımda değerli izleyicilerimiz, gerçekten bizim gümrüğümüz, görevlilerimiz güzel çalışıyorlar. Görüyorsunuz, bakın şimdi bir araba geldi, perona yanaştı. Geçmesi kaç saniye sürecek? Bakın beraber sayalım. Bu arabayı, önden gelen arabayı saymadım. Diğer arkada, evet, şimdi bakın geldi. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, evet, toplam 13-14 saniyede bir vatandaşımız Türkiye'nin son giriş noktası olan bu noktaya geliyor. Plakalara baktığımızda Belçika, Hollanda, hemen arkasında ise Almanya plakalı bir aracın şu anda perondan bize doğru geldiğini görüyoruz. Evet, binlerce kilometrelik hasretin bittiği nokta işte bu nokta. Biz buradan Ateş Hattı ekibi olarak size bu ambiyansı aktarmaya çalışıyoruz. Gelen kişilere şöyle bir baktığımızda doğal olarak binlerce kilometre araç kullanmanın ve arabada gelmenin vermiş olduğu bir yorgunluk söz konusu. Evet, İsviçre'den gelen bir Türk aile, gördüğünüz gibi, evet, İsviçre'den geldiler. Şimdi sıradaki beyaz araçta Almanya plakalı, Almanya'dan geliyorlar. Şunu da söylemem lazım. Şu anda gerçekten çok sayıda vatandaşımız aracı tercih ediyor. Çünkü uçak biletlerinde ciddi anlamda artış durumu söz konusu. Hal böyle olunca da insanların buraya gelmeleri, araçla gelmeleri tabii ki biraz meşakkatli. Uçakla 2,5-3 saatte Avrupa'nın pek çok noktasından Türkiye'ye, İstanbul'a ulaşmak mümkünken, ama görüyoruz ki araçla yaklaşık 1,5 günden önce Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın diğer noktalarından buraya, Kapıkule'ye ulaşmak biraz zor oluyor. Tabii gümrük kapılarında vatandaşlarımızın bekletilmesi de ayrı bir sorun olarak karşımıza yansıyor. Şu anda değerli izleyicilerimiz, bu bölge Türkiye'ye giriş noktası. İşte beyaz bir araçta, Almanya plakalı bir araçta
araç daha Türkiye topraklarına şimdi girdi. Sıradaki araca bakıyorum. Evet, sıradaki araç Avusturya plakalı vatandaşlarımız ana vatana giriş yaptılar. Hemen solundaki araç da Avusturya aracı, arkasındaki de Avusturya plakalı vatandaşlarımız şimdi girdiler. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl geçti yolculuk? Nereden geliyorsunuz? Avusturya'nın neresinden? 10. Viyana'dan geliyoruz. 10. Viyana'dan. Evet. Çok güzel. Nasıl yollar? Yollar sadece Sırp'ta problem yaşadık. Sırbistan çok yavaş Ne çalışıyor. yapıyorlar? Bekletiyorlar. Bir tane arabayı alıyorlar. Bir 10 dakika sohbet ediyorlar. Sigara içiyorlar. Yani Arama var mı hocam? arama yok. Ya da Şimdi- PCR testlerinizi falan soruyorlar mı? Herhangi bir test de sorulmadı. Sadece Türkiye'de kontrol ettiler bizim testimizi. Geçen sene malum gelen olmadı. Ben de gelmedim. Bu sene çok yoğunluk var. Yani kalabalık değil mi? her ülkeden araba görebilirsiniz. Her ülkeden ama. Peki yollarda genel itibariyle Türkler tabii geliyor akın akın dört Evet. bir yandan. Geçen yılda gelemediler. Peki Evet. uçak mı daha çok araba mı sizce? Araba daha hesaplı. Bizim için, biz gurbetçiler için, ben bilmiyorum sesim bir yere gidecekse, Gidiyor, merak etme. biletler çok pahalı. Avrupa'da çok pahalı. Şimdi ben 4 kişiyim, 2 çocuğum var, eşim ve ben. 2500 euro bilet parası veriyoruz biz. Evet. Özellikle pandemi sonrası uçak firmaları da Aynen. Ben şimdi arabayla gidişim, gelişim benim 700 euroya bitiyor. tabii çok Bütün masraflarımı çıkıyorum. Yemem, içmem, otoban vignetteleri yani işte satış, otobanlar, evet satışlar işte ya yedin, içtin 700 euroyu bulmaz bile. Bulmuyor bile. Şimdi Edirne'deyiz, Kapıkule'de. Buradan nereye gideceksiniz inşallah? Buradan Samsun'a gideceğiz. Samsun Oo, Çarşambalı. Karadeniz'e. Evet, Çok Çarşambalıyız. güzel. Türk bayrağını görünce neler hissettiniz? Hemen video çektim zaten. Facebook'tan canlı Ya yaptım. Bulgaristan'dan Türkiye görünce Bir başka oluyor. Ya biz bütün yorgunluğumuzu unutuyoruz. Yani biz çünkü orada çok yoğun çalışıyoruz. Yani bunu bilmiyor burada yaşayanlar. İşte Avrupa'dan geldi, arabası var, şuyu var, parası var. İşte euroyla alışveriş yapıyor falan filan. Ama öyle değil. Yani eski Avrupa değil mi? değil. Bitti. Avrupa bitti. O lüks, o rahat, o para biriktirme işi bitti. Yani çalışıyoruz kendimiz için. Ama buranın standartlarına göre biraz daha yüksek tabii. Bir soru da. Evet. Biliyorsunuz Türkiye bir anlaşma yaptı. Otomatik finansal bilgi paylaşımı diye. Türkiye'de bankada bir paranız varsa yaşamış olduğunuz ülkeye bildirilecek. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya hiç iyi bir şey değil. Ya Ne benim özgürlüğümü elimden alıyor. Benim hesabımı, kitabımı niye bilsin başkaları? Ben istemem. Şahsen ben istemem. Niye ben şimdi mesela siz devletsiniz, ben şahsım. Benim paramın ne kadar olduğunu neden bileceksiniz yani? Ben bir birikim yapmışım. Belki çok zorluklarla çalışmışım. O parayı kazanmışım. Sonra ben bunun bilgisini vereceğim size. Bence yani iyi bir şey değil. Maalesef bu da Türkiye'de bundan sonra vatandaşlarımızın yatırım yapmaması Evet. anlamına da gelecek. Aynen. Çoğu insan da çekiliyor. Yani buna ben de dahilim. Ben 2008'de daire aldım. Ben şimdi yani bu sene satmayı düşünüyorum. Evet değerli izleyicilerimiz, otomatik finansal bilgi paylaşımı aslında beyefendinin söylediği bu fikir pek çok vatandaşımız için geçerli. Peki Avrupa'daki insanlar yatırımlarını devletin çıkardığı bu kanun mu diyeyim artık, ne yasa mı diyeyim, anlaşma mı diyeyim, anlaşma yüzünden çoğu Avrupa'ya yöneliyor. Ben vatanım için geliyorum, ben canımı veririm. Canımı veririm. İstesin devletimiz, canımı veririm ama bu şekilde yani bizim orada neler yaşadığımızı bilmiyorlar. İnanın ki bilmiyorlar. Biz orada yabancılarla uğraşıyoruz. Yani ırkçılık var. Bütün yani ya kendi kaldığım evimde ben çekimser yaşıyorum. Yani buradaki kendi evimde yaşadığım gibi değil mesela. Yani her an birisi mi saldıracak acaba? Her an bir sıkıntı mı olacak? Bunu yaşıyoruz biz. Yani bunu yaşarken de benim malımın, mülkümün hesabının neden yapılıyor yani? Bu çok ben yanlış. çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yolculuklar. YouTube'da ateş attı. YouTube'da ateş attı. Tamam görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun. Kusura bakmayın beklettik sizi. Evet değerli izleyicilerimiz, vatandaşımızın otomatik finansal bilgi paylaşımı ile ilgili derdi var. Bunu söylememde fayda var. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben vatandaşın sesini yansıtmaya çalışıyorum ve şunu diyorum. Diyorum ki gelin bu işin bir olurunu bulalım. Bu işten geriye adım atalım. Vatandaş parasını Türkiye'ye getirmeyecek, yatırım yapmayacak, ev almayacak, onu almayacak. Ve vatandaş şunu söylüyor. Diyor ki benim bugün bankadaki paramı bildiriyorsan yarın öbürsü günde benim Türkiye'deki evimi, arsamı, tarlamı, arabamı bildirirsin diyor. Hal böyle olunca da vatandaşın büyük bir memnuniyetsizliği ortaya çıkıyor. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bizler Ateş Hattı ekibi olarak sorunlarınızı
aktarmaya devam edeceğiz. Sizler de gündeme getirmemizi istemiş olduğunuz konular varsa lütfen bize yorum yazın ve bu videoyu eğer beğendiyseniz lütfen like atmanızı, beğenmenizi rica ediyorum. Eğer beğenirseniz değerli izleyicilerimiz daha fazla geniş kitlelere ulaşmamıza yardımcı olmuş olacaksınız. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bizleri Almanya, Fransa, İsveç, İsviçre, Norveç, dünyanın dört bir yanından izleyen tüm vatandaşlarımıza Kapıkule'den selam ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sizi izlemeyi seviyoruz. Allah'a emanet. Takip